Donald Trump ağzından çıkan birkaç kelimeyle yüz binlerce insanı yerinden edebileceğini düşünüyor. Gazze benim planım. Oradaki insanlar daha lüks yerlerde yaşamayı hak ediyorlar. Komşu ülkelerde onlar için şehirler inşa edip Gazze'yi bir tatil cennetine çevireceğim diyerek çirkin kafasının içindeki fikirleri iyice açık etti. Trump'ın Amerika tarihindeki en çılgın başkan olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu politikalar Amerika'nın kanlı tarihinden geliyor. ABD 1965 yılında Hint Okyanusu'ndaki etkinliğini artırabilmek için Chagos takım adalarına göz dikmişti. Bu stratejik bölgeye sahip olmalarının önünde iki engel vardı. Takım adalar Mauritius devletine aitti ve İngiltere egemenliği altında bulunuyordu. Dönemin ABD Başkanı Lyndon Johnson kendince dahiyane bir plan yaptı. Bölgedeki egemen güç olan İngiltere'ye haklarından vazgeçmeleri karşılığında çok ihtiyaç duydukları Polaris denizaltılarını hediye edecekti. İlk engeli bu şekilde aştıktan sonra diğer sorunu çözmek daha kolay olacaktı. Mauritius devletinden resmi bir şekilde adaları satın almaları mümkün değildi. Mauritius Cumhurbaşkanı halkına adaları satmadık dese de 3 milyon dolar karşılığında Amerika ile anlaştı ve bölge artık bütün resmi engellerden kurtulmuş bir şekilde Amerika'daydı. Peki adalarda yaşayan binlerce insanı ne yapacaklardı? Bir halkı zorla yerinden etmek uluslararası hukuka göre devasa bir suç. Peki uluslararası hukuk gerçekten uluslar için mi vardı yoksa Amerika'nın menfaatleri için mi? Elbette Amerika. Dönemin ABD Başkanı Lyndon Johnson, Amiral Grantham liderliğindeki bir komiteye tam yetki vererek takım adalara yolladı. Kanlı hikayenin bu kısmını John Pilger'ın Bir Milletin Çalınışı isimli yazısından kaynaklı aktarıyorum. Amerikalılar ve İngilizler 30 savaş gemisi ve destroyer'la Chagos adalarına çıkarma yaptı. Önce adaların su ve elektrik kaynakları kesildi. Ada sakinleri için hayati öneme sahip avcı köpekleri toplanıp halkın gözleri önünde yakıldı. Baş kaldıranları ailelerin gözleri önünde boğarak öldürdüler. Kadınlar ve kız çocuklarının Amerikan askerleri tarafından gördüğü muameleyi tahmin edebiliyorsunuzdur zaten. Adaları ele geçirmeye başlayınca geri kalan halkı gemilere doldurdular. Bir kısmını Hint Okyanusu'nun soğuk sularına attılar. Bir kısmını götürdükleri ülkelerde ucuz iş gücü olarak kullanıp sefalete terk ettiler. Bugün Chagos takım adalarında ABD'nin deniz aşırı en büyük askeri üssü olan Diego Garcia üssü bulunuyor. Amerika geçmişinden gelen bu hikayeyi ve benzerlerini İsrail eliyle Gazze'de uygulayamadı. Filistin ağzını ne kadar büyük açarsa açsın koca bir dilim karpuzu yutamayacağını Trump'a ve tüm dünyaya gösterdi. Onları yalnız bırakmayalım.